Merhaba örgü severler. Bugün sizlere 9-12 ay bebeklerimiz için uygun olan yandan düğmeli 2 renk hazırladığımız ve rengarenk çiçeklerle, desenlerle süslemiş olduğumuz yeleğin yapımını paylaşmak istiyorum. Yeleğimiz için 5 adet düğme kullandım. 3,5 numara şiş kullandım ve krem ve azur renk dediğimiz çağla yeşili Nako Elite Baby'nin 2 farklı rengini kullanarak hazırladık. Süslemelerimizi ise daha önce elimizde bulunan iplerimizi değerlendirerek süsleme işlemlerini yapmış olduk arkadaşlar. Kolay ve çok zevkli bir çalışma. Şimdiden hepinize kolaylıklar diliyorum. Evet arkadaşlar, artık yeleğimizi anlatmaya başlayabiliriz. Yeleğimiz için ilk önce krem ipimizle başlayacağız. Nako Elite Baby kullanacağım. İp numaram 2378. 3,5 numara şişimizi kullanacağız arkadaşlar ve toplamda 5 adet düğmemizle hazırlayacağımız hoş bir yelek olacak. Yandan düğmeli ve 2 renkle hazırlayacağımız bir çalışma. Bir yaş için arkadaşlar toplamda şişime 78 ilmek takarak başladım ve bu 78 ilmeği 4 dişten oluşacak şekilde haroşalardan ördüm. 5. sırama başlıyorum. 5. sıramızda ilk ilkevimizi açacağız. Son 5 ilmek kalana kadar öreceğiz ve sağ yana gelecek şekilde ilkevimizi açmamız gerekiyor. Şimdi son 5 ilmek kalana kadar haroşalarıma 5. sırada devam ediyorum. Haroşaları yine kendi tekniğinizle örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tekniklerimiz farklı olsa da sonucumuz aynı. Yaka kısımlarımız ve yan patlarımız haroşa, geri kalan ilmeklerimiz düz olacak. Artırma yapacağımız ajurlarımızın ortası ise yine 3'er ilmek haroşalardan oluşacak. Son 5 ilmeğimiz kalana kadar haroşalarımızı örmeye devam ettik. Son 5 ilmeğimdeyim arkadaşlar. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Kestiğim ilmeği yerine koymak için üst kısımdan bir kez doluyorum ve kalan 3 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum ve böylelikle 5. yaka kısmımızın haroşalarını tamamlamış oluyoruz. Yine arka tarafında da tekniğim aynı. Ön yüze haroşa düşecek şekilde örgüme devam ediyorum. Bir sonraki sıramızda artık kurulumumuzu yapacağız. Roba kurulumumuzu. Evet, kuruluma başlayabiliriz. Şöyle kameramızı biraz yükseltelim. Rahat görüş açımızı genişletelim. Şimdi arkadaşlar, yandan düğmeli için baştan 7 ilmek kenar patımız için örüyorum. 4 5 6 7 3 6 7 kenar patımız örgümüz bitene kadar devam edecek. Burada bir kez şişime doluyorum. Doladıktan sonra birinci kolumu öreceğim için saymaya başlıyorum. Düz ilmeklerle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek düzümüzü örmüş olduk. Bir kez burada doluyorum. 3 ilmek ajurlarımızın ortasındaki haroşalarımızı örüyoruz. 3 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrar doluyorum. Şimdi arka bedene geçtik. Düz ilmeklerle devam ediyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ilmek arka bedenimiz için düzlerimizi ördük. Doladım. 3 ilmek haroşa. Doladım. 12 ilmek diğer kolumuzun düzlerini örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tekrar doladım. 3 ilmek haroşamı ördüm.
Tekrar doladım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmek düzümü ördüm. Ön bedenim için burada bir kez daha doluyorum. Doladıktan sonra 7 ilmek kenar patlarımızı örerek birinci sıramı tamamlamış oldum. Örgümün arka tarafına dönüyorum. 7 ilmek haroşamı örüyorum kenar patım için. Dolamış olduğum ilmeklerim de dahil olmak üzere ön bedenim için 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek tersimi ördüm. Ortada 3 ilmek haroşam vardı. 3 ilmek haroşamı yine haroşa düşecek şekilde ördüm. Tekrar ters ilmeklerimize başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dolamış olduğumuz ilmekleri de dahil ettiğimiz için 14 ilmek tersimi ördüm. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar ipi kendimden tarafa alıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 ilmek tersimi örüyorum. Burası örgümün arka beden kısmıydı. Yine 3 ilmek haroşamı ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek tersimizi ördük. Ve kenar patım olan 7 ilmek kenar patımla birinci sıramızı ve kurulumumuzu tamamlamış olduk arkadaşlar. Sayılarımız belli. Bir kez daha tekrar edelim sayılarımızı. Evet, 78 ilmekle yandan düğmelimize başladık arkadaşlar. Bu 78 ilmeğimizin arka beden sayısı 18. Kollarımızı 12 olarak belirledik. Yandan düğmeli olacağı için öndeki ilmek sayımız 13. Kenar patlarımız 7. Şu kısımda da kenar patımız var 7. Buralarda 3 kez olmak üzere ajur ortalarımızdaki haroşalarımız var arkadaşlar. Artırmalarımız bu kısımların yanlarından devam edecek. Ve aynı zamanda bir ilmek burada, bir ilmek burada yandan düğmeli olduğu için artırmalarımız hem kolumuzda hem de ön bedenimizde devam ederek ilerleyeceğiz. Şu an kurulumumuzu bu şekilde ayarlamış olduk. İkinci sırayı da birlikte örelim. 7 ilmek kenar patlarımız için haroşalarımı örüyorum. Bir kez doladım. Ortadaki ilmeklerimi sayarak doladıktan sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 düzümü ördüm. Tekrar doladım. Haroşa kısmım gayet net belli. 3 ilmek haroşamı ördüm. Tekrar doladım. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek haroşalarımı ördüm. Tekrar doladım. 3 ilmek haroşa. Tekrar doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 düzümü ördüm. Artık bu 14 düz. Arka tarafta 16 olmuş olacak. Doladım. 3 ilmek haroşa. Doladım. Tekrar sayıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Doladım ve 7 ilmek haroşa. Şimdi mantık şu arkadaşlar. Şu kısım örgümün ön kısmı. Burası kol, burası arka beden. Şu başlamış olduğum ilk ördüğüm yer ise diğer kolumuz. Yani yeleğimiz şu şekilde yandan düğmeli olarak ilerleyeceği için artırma buradan ve hemen kenar patımızın yanından devam ediyor. Ve sayılarımız her seferinde artacak. Arka taraf ters örgüden ibaret. Ve ortada belirlediğimiz yerler 3'er ilmek haroşa. Yani örgünün mantığı bu. 3'er ilmek haroşalarımıza geldiğimizde sağında ve solunda artırmalarımıza dikkat ederek toplamda 14 kez artıracağız. 15'e başlarken kollarımızı belirleyeceğiz. 14 artırma yapana kadar bu mantıkla örmeye devam edeceğiz. Şimdi arkada hiç saymamıza gerek yok. İlmeğin gelişine göre ters gördüğümü ters, ön yüze haroşa düşmesi gereken 3'er ilmeğimi haroşa örerek tekrar ön yüze geçmek istiyorum. Arka bedenimizin örgü stilini tamamlayıp. Evet, tekrar örgümün ön yönündeyim. Gördüğünüz gibi haroşalarımızın yerleri gayet net belli. Artırma yapacağımız yerlerimiz de belli. 3. artırma sıramıza başlıyoruz. Bu arada ilik evlerini söylemeyi unuttuk. 1. ilik evimizi açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ve her 12 diş haroşa arayla ilik evimizi açmaya devam edeceğiz. Yedişer ilmek kenar patımı örüyorum. Artık saymıyorum gördüğünüz gibi. Örgümün mantığı ortada. 7 ilmek haroşamı ördükten sonra mutlaka doluyorum. Doladıktan sonra ortadaki ilmeklerimi 3 ilmek haroşaya gelene kadar sadece düz örüyorum. Çünkü dikkatli bir şekilde ve doğru bir şekilde kurulumumuzu yaptık. Her seferinde saymamıza gerek yok artık. Gördüğünüz gibi 3 ilmeklik haroşa kısmıma geldiğime göre burada bir kez dolamam gerekiyor. Şişime doladım. 3 ilmek haroşamı örüyorum ve hemen tekrar doluyorum. 3 ilmek haroşamdan sonra tekrar dolamam gerekiyor. Yine ortadaki ilmeklerimi düz örüyorum. Gördüğünüz gibi ortadaki ilmeklerimi düz ördüm. Yine 3 ilmeklik haroşama kavuştum. Ve haroşamdan önce doluyorum. 3 ilmek haroşama örüyorum. Ve tekrar doluyorum. Ve yine düzlerimle devam ediyorum. Saymayı bıraktık. Sadece örgümüzün ilmek takibini yapmamız yeterli. Gördüğünüz gibi doladıktan sonraki yerlerimiz de belli. Doladım. 3 haroşa. Doladım. Ve şimdi 1,
2, 3, gördüğünüz gibi 4, 5, 6. Burası benim ön kısmım. 3. artırma sıram. Ve şu an 17 ilmek olması gerekiyor. Çünkü 3. artırma sırasındayız. Gördüğünüz gibi son 7 ilmeğimden önce bir kez daha doladım. Ve 7 ilmek haroşamla sıramın sonuna geldim. Şimdi bu artırmayı 14 kez tekrarlayalım. Bunu nasıl sayabiliriz? Kenar ajurlardan sayabiliriz. İlk 5 haroşamız, yaka kısmımız, ondan sonraki takip eden haroşalardan sayabiliriz. 14 olduğunda görüşeceğiz. Bu arada arkadaşlar 12. diş haroşayı ördükten sonra ikinci ilk açmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, toplamda 14 kez artırmamı yaptım ve gördüğünüz gibi kenar şuradaki ajurlarımızdan veya kenardaki haroşalarımızdan sıra sayımızı rahatlıkla sayabiliriz. Şimdi artık kol çalışması yapacağımız yere geldik örgümüzde. Bunun için arkadaşlar baştan 7 ilmek yine örgümün ön yüzündeyken kenar pat haroşalarımı örüyorum. 15. sıramıza başladığımızda artırmalarımız yine aynı şekilde devam edeceğinden bir kez doladıktan sonra bu kez kol için haroşa örmeye devam ediyorum. Kendi tekniğinize göre bu kısmın haroşa düşecek şekilde örmeniz gerekiyor. İlk 7 ilmek haroşa ördükten sonra bir kez doladım. Haroşa ilmeklerime devam ediyorum. Burası örgümün kolu çünkü. 12 ilmek ile başlamış olduğumuz kol kısmımız. Yine bir kez doluyorum. 1, 2, 3 ilmek haroşamdan sonra tekrar doluyorum. Arka bedene geçtiğim için arka bedenimin düz örgüyle devam etmesi gerekiyor. Arka bedenimde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir kez daha doladım. Arka bedenim bittiğinde 3 ilmek haroşamı ördükten sonra tekrar doluyorum. Yine örgümün kol kısmında olduğum için şimdi buradaki ilmeklerimi haroşa tekniğimle örüyorum. Biliyorsunuz ben haroşayı alttan batarak örüyorum. Ama dediğim gibi bu kısımlar sizin tekniğinize göre nasıl ördüğünüzde haroşa düşecekse kendi tekniğinize göre öreceksiniz. Evet, haroşalarımızı yeniden tamamladık. Bir kez daha doluyorum. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Tekrar doluyorum. Burası yeleğimin ön kısmı olduğu için ön kısmında da yine ilmeklerimi düz teknikle örüyorum. Evet, ön bedenimizi de düzlerle ördüm. Ve yine dolamamı unutmuyorum. Bir kez doluyorum ve 7 ilmek haroşa kenar patım ile sıramı 15. sıramın ön yüzünden tamamlıyorum. Arka yüze geliyorum. Şimdi 7 ilmek yine kenar patımı örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Burası örgümün ön yüzü olduğuna göre ilmekleri ters olarak örmem gerekiyor. Evet, terslerimi ördüm. Şimdi 3 ilmek haroşamı ördüm. Artırma ilmeğimde haroşa tekniğiyle örüyorum. Çünkü örgümün artık kol kısmına geçiş yaptım.
Yine kolumuzu haroşa tekniğimizle örüyoruz. Bakın gördüğünüz gibi haroşalarımız devam ediyor. Arka bedenimize geçiş yaptık. Arka bedenimizde ipimizi kendimizden tarafa aldık ve ters örgüme devam ettim. Ve tekrardan diğer kol çalışmamıza başladığımıza göre haroşa ilmeklerimizle yeleğimizin arka taraftan dönüşünü sağlıyoruz. Ön yüze döndüğümde bir sıra haroşamız oluşmuş olacak ve bunu 4 kez tekrarlayacağız. Toplamda 4 diş haroşa boyunda öreceğiz kollarımızı. 5. sıraya döndüğümüzde ise kollardaki haroşalarımızı keserek beden çalışmamızda devam edeceğiz. İkincilik evimizde yine 12 diş haroşa ile açtığımızı söylemiştik. Her 12 diş haroşa arayla ilik evlerimizi açmaya devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi bakın kollarımda bir diş haroşam oluştu. Bunu şimdi birincisini yaptık. 3 kez daha tekrarlayıp 4 diş haroşa oluşturalım. Evet arkadaşlar, örgümüzün toplamda 4 diş daha kol haroşalarını ördük ve ilk etapta 7 ilmek haroşamızı ördükten sonra kenar patlarımızdan kesme işlemlerine başladık. Kolumuzdaki ilmekleri, haroşaları bir ör bir üzerinden atlat tekniğiyle kestik. Artık bedenimizi kolumuzdan ayırt ediyoruz çünkü. Şimdi bu ortada 3 ilmeklik haroşa kısmımıza geldik. Bu 3 ilmeği nasıl ayırıyoruz? 1 ve 2. ilmeği kola ayırdım arkadaşlar. Bakın şişimde bir ilmek kaldı ve burada bir haroşa ilmeğim daha var. Bu ilmeklerim arka beden için kullanacağım ilmeklerim, düz olarak örmeye devam ediyorum. Böylelikle kolumuzu şu şekilde katladığımızda gördüğünüz gibi kolumuzu oluşturmuş olduk örgümüzde. Şimdi düz olarak diğer kola kadar örüyorum örgümü. Evet, düz örgümü örmeye devam ettim. Bakın yine aynı şekilde buradaki bir düz ilmeğimi de yeleğimin arka bedenine dahil ediyorum. Şimdi yanında 2 tane haroşa ilmeğim var. Bu 2 haroşa ilmeğimi örerek arkasındakini üzerinden atlatarak kesme işlemime devam ediyorum. Ta ki diğer 3 ilmeklik haroşa ajur ortama gelene kadar kesme işlemime devam ediyorum. Evet, yine 3 ilmekli karışık kısmımıza geldik. Gördüğünüz gibi birinci ilmeği örgüme dahil ediyorum. İkinci ilmeği dahil ediyorum. Üçüncüsünden itibaren düz örgümü örmeye devam ediyorum. Ve böylelikle kollarımızı kesmiş olduk. Kol altı artırmaları ile yeleğimizi birleştirmesini yapacağız. Dönüşümüzde kol altı artırmalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi başa kadar düz örgümü örüyorum.
Evet, artık dolamalarımızı yapmıyoruz. Direkt kenar haroşalarımız ile örgümüzü tamamlıyoruz. Bu kısmı da yaptığımıza göre son halini paylaşabiliriz örgümüzün. Burası kolumuz. Burası ön bedenimiz. Burası diğer kolumuz. Ve şu şekilde düşündüğünüzde yeleğimiz yandan düğmeli olarak hazırlanmış olacak. Biraz çekim yapalım, daha net gözükecektir. Gördüğünüz gibi burası kolu, burası önümüz, burası şu şekilde düşündüğümüzde diğer kolumuz ve düğme kısımlarımız gördüğünüz gibi. Örgümü geriye dönüyorum. Kol altı artırmalarını yapalım birlikte. Şimdi bu kol çalışmasını yaptığımız yere gelene kadar ters örelim. Evet, kol altın artırmasına geldik. Gördüğünüz gibi ters örgülerimi ördüm. Şimdi burada 1 ve 2 kez yüzde artırma yapıyorum arkadaşlar. Şişime 2 ilmek doladım ve yine ters örgümü arka bedenimizde örüyoruz. Diğer kolumuza gelene kadar. Diğer kolumuzda da aynı şekilde 2 ilmek artıracağım. Ve gidiş 1 dönüş 2 olarak düşündüğümüzde 6 sıra. Ön yüzden düşündüğümüzde 3 sıra daha aynı ipimizle ön yüzden düz, arka yüzden ters örgümüze devam edeceğiz. Sonra renk geçişi yapacağız. Evet, arka bedenimiz için de terslerimizi ördük. Kol altına geldiğim için 1 ve 2 kez artırmamı yaptım. Kalan 7 ilmek haroşamı örüyorum. Böylelikle yeleğimizin birleştirmesini de yapmış olduk. Şimdi dediğim gibi gidiş 1 dönüş 2, kenar patlarımız 7 ilmek haroşa, orta kısımlarımız düz. 6 sıra örüp gelelim. Sonra ipimizin rengini değiştirelim. Evet arkadaşlar, yeleğimiz için yine 6 sıradan oluşacak sadece düz örgümüzü ördük. Şimdi ip renk değişikliğine geçmemiz gerekiyor. Yine Nako Elite Baby'nin azur renk dediğimiz çağla yeşili kullanacağım arkadaşlar. Ve örgümün ön yüzündeyken krem ipimi haroşamın altına bırakıyorum. Ve bu yeni rengimle haroşalarımı örmeye başlıyorum. Bundan sonra örgümüz bitene kadar lastik kısmı da dahil olmak üzere azur rengimizi kullanacağız arkadaşlar. Toplamda 5 kez ilk açacaktık. 5. ilk açtıktan sonra bir sıra daha örgümüzü öreceğiz ve 5 sıradan oluşacak haroşalardan lastik kısmımızı örerek yeleğimizi keseceğiz. Hepsi bu kadar. Yeleğimizi esas gösteren, tüm detaylarıyla gösterişini sağlayan süsleme detaylarımız, çiçeklerimiz, ağaçlarımız olacak. Bu süslemeleri de yine sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Şimdi sadece ön yüzden düz, arka yüzden ters örerek ve ilkebimize dikkat ederek örgümüzü tamamlayıp gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi yeleğimi tamamladım. Toplam 5 kez ilik evi açana kadar ördüm. 5. ilik evimden sonra bir sıra daha örgümü ördükten sonra 4 diş haroşalarımı ördüm. 5. sıraya döndüğümde kestim ve şu an gördüğünüz gibi 9-12 ay bebeklerimiz için uygun bir yelek oluşturmuş olduk. Yandan düğmeli bir yelek ve size ölçülerini vereyim. Boyu tam 33 santimetre. Eni de 27 santimetre oldu. 9-12 ay için rahatlıkla kullanabileceğimiz ölçülerde bir çalışma hazırladık. Şimdi süsleme aşamalarına geçeceğiz arkadaşlar. İlk önce bu gördüğünüz küçük papatyalardan yapacağım. 4 adet değişik renklerde. Renk tercihi tamamen size kalmış. Peki bu papatyaları nasıl yapıyorum? İlk önce öyle yakınlaştırayım.
Yuvarlak bir sihirli halkamızı oluşturuyoruz parmağımızda tutarak arkadaşlar ve bu sihirli halkamızı üstüne 3 adet zincir çekiyorum. 3 adet zincir şişime doladım. İkili trabzan yapıyorum. Zincirimle birlikte 2 adet oldu. 3 4 adet zincirim oluştu ve şimdi sadece şişime tığıma dolayarak ipimi sık iğne tekniğiyle birleştirmemi yaptım. Tam orta noktaya battım. Tekrar 2 zincir çektim. 2 zincirden sonra tekrar ikili trabzanlarıma devam ediyorum. 2 zincirimi birinci trabzan olarak kabul edersem eğer 1 2 3 4 tane trabzanım oldu. Beşincisini dolamadan direkt sık iğne tekniğiyle orta yere batıyorum. Ve bunu yine 2 zincir çekiyorum. Tekrar yuvarlağımın içerisini dolduruyorum. 3. trabzanım, 4. trabzanım, 5. trabzanımı birleştiriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi böyle bir görüntü ortaya çıktı. Şu altta duran parmağımla tutmuş olduğum ipimin başlangıcını sıkılayarak çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 kanatlı bir papatya yapmış olduk. Şimdi bir zincir daha çekerek bunu sabitledim. İpimi biraz uzunca bırakarak çekiyorum. Şimdi başlangıç ipimle bitirdiğim ipimi arka kısma 2 adet düğüm atıyorum. Uzunca bırakmış olduğum ipimi dikiş payı olarak kullanacağım. Ve gördüğünüz gibi 3 kanattan oluşacak papatyalarımın üçüncüsünü de sizlerle hazırladım. Bir tane daha papatya yapacağım arkadaşlar. Şimdi bir de yapacağımız işlem kahverengi ipimizi alıyoruz. Ağacımızın kökünü oluşturacağız. Ağacımızın dallarını oluşturacağız. Papatyalarımızı dikeceğiz. 2 adet de çiçek çalışması yaparak süslemelerimizi detaylandıracağız. Biraz gevşek bırakarak ağacımızın kökünü nasıl yapıyoruz? Birinci zincirimi çektim. Gayet esnek olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bakın şöyle düşündüğümüzde 15 adet zincirimi çektim. Bir kez doluyorum. En diptekine değil, onun altındaki değil, onun altındaki. Yani 3. zincirimin içine batarak ikili trabzan yapmaya başlıyorum. Her zincire bir ikili trabzan yaparak esnek bırakmış olduğumuz zincirleri sırayla dolduruyorum. Son yuvama da battım. Ve bir zincirle sabitledim. Gördüğünüz gibi bu benim ağacımın kök kısmı. Şöyle biraz uzunca bırakalım. Bunu ipimi gizleyerek şu kısma veya biraz daha yakın olarak şu kısma dikeceğiz ve buradan dallar çıkararak ağacımızın kanatlarını oluşturacağız. Burası kök kısmımızdı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ağacımızı diktik. Şimdi ağacımızın dallarını oluşturacağız. Dal oluşturmasını nasıl yapıyoruz? Şu şekilde ilk önce şu kameramı bir yaklaştırayım, çekim için sizlere kolaylık olsun. Gördüğünüz gibi parmağımı ipimin çıktığı yere doluyorum ve 2-3
sıra örgümün içerisinden geçiriyorum. Sonra aynı işlemi bir kez daha yapıyorum. Sonra yine aynı şekilde yukarıya doğru şunu biraz daha gevşetirsem daha düzgün duracak ve son kez aynı bu şekilde dallardan 1 2 3 4 kez yapacağız. Evet, ikinci dalımı da çıkardım. Şimdi bakın, bu geçiş yapmış olduğum yerlerden küçük küçük yapraklar yapacağım. Şu şekilde sağ ve sola doğru çıkışlar yapıyorum. Bu birincisi. Bu ikincisi. Şu birincisi, tekrardan taban kısmından. Bu da ikincisi. Gördüğünüz gibi dallarımıza kanatlar yaptım. Yine alttan batarak karşı taraftan çıkıyorum. Evet, şimdi dibe tekrar döndüm. Bakın, görünüşüm bu şekilde. Şimdi iki tane de ortadan yapacağım. Evet, ağacımız hazır mı? Hazır. Şimdi papatyalarımıza bir bakalım. Papatyalarımızı yerleştirip dikelim. Birini bu şekilde, birini bu şekilde, birini bu ve birini de şu şekilde, sanki ağaçlarımızın kenarlarında çiçek patlamış gibi şu şekilde yerleştireceğim. Şuraya da iki tane gül yapacağım arkadaşlar. Şimdi dikişlerini tekrar göstererek vakit almak istemiyorum. Güzelce yerleştirerek ince ince kenarlarından dikeceğiz. Evet, papatyalarımızı da diktik. Şimdi küçük bir 2 adet mini çiçeği yapalım.
Mini çiçeklerin üzerine kırmızı ve sarı renkte 2 adet rokoko çalışması yapmak istiyorum. İğne arkası dediğimiz. İlk önce kırmızımızı kullanalım. İğnemi çıkardım. Tam dip noktasından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez doladım. İğnemi çektim. Burası gülümüzün, yerleştirelim. Orta kısmı olsun. Tekrar kenar kısmından tam dibinden çıkıyorum arkadaşlar. Bakın tam ortası oldu. Bunun üstüne bir kat daha yapacağım. İğnemi yine en dip noktaya dayadım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve iğnemi çektim. 9 tane doladığım için 2 katı 18 kere dolamış oldum. Ve tam gördüğünüz gibi. Biraz da sıkılayarak. Şimdi gülümüzün düzgün durması için arkadaşlar tepe noktasından iğnemi geçireceğim. Bakın belli olmayacak şekilde şu kısma tekrar içinden geçirerek iğnemi sabitleyeceğim ki düzgün dursun. Evet, 2 tane çiçeğimizi de yaptık. Şimdi son bir aşamamız kaldı. Onu da yapalım. Finale ulaşalım arkadaşlar. Neyi yapmadık? Burada küçük bir güneş görüntüsü yapacaktık. Bunu unuttuk. Sarı ipimizi alıyoruz. Yine sihirli halkamı oluşturuyorum. 3 zincir çekiyorum. Sihirli halkamın içerisine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kez trabzanımı yaptım ve ilk zincirimin tepe noktasından ikili trabzanlarımı birleştirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Her trabzanın tepesine ikişer tane olmak üzere trabzan yapmaya devam ediyorum. Birincisini zincirimin tam dip noktasına, 2 tane yanındaki boşluğa, yani trabzanımın tepesine, 2 tane onun yanına, her yuvaya ikişer tane batarak güneşimizi tamamladık. Şimdi şuraya yerleştirelim. İlk önce kenarlarından dikkatli bir şekilde kasmadan dikişimizi sağlayalım.
Dikişimizi sağladık mı? Sağladık. Şimdi güneş ışınlarımızı, ışık saçan görüntümüzü nasıl yapıyoruz? Bu şekilde. İplerimizi dışarı uzatarak evet, güneşimizi de yapınca daha düzgün bir görüntü oluşturduk. Şimdi kamerayı uzaklaştıralım. Son haline bakalım. Gördüğünüz gibi yandan düğmeli yeleğimizi rengarenk çiçek çiçek süsleyerek finalimize ulaştık. Yeni anlatımlarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşça kalın.